Evet, bugün burun ameliyatı oldu. Ekol kulak burun boğazdayım. Çiğli'de, İzmir Çiğli'de. Doktor Emin Toprak yaptı ameliyatımı. Yaklaşık bir 4 saat önce ameliyat bitti. 4-5 saat önce değil mi? Oldu. Ya bir saat bir sersemlik süresi vardı. Sonra düzeldim zaten. 5 saat evet. Bir saat sersemlik süresi vardı. İşte zaten odaya geçtik öncelikle. Sonrasında kıyafet verdiler. Hasta kıyafeti, ameliyat kıyafeti. Oradan bizi sedyeyle ameliyathaneye götürdüler. Ondan sonra bir ilaç verdiler. Konuşurken ameliyatta hani hiçbir şey anlamadım. Zaten direkt bayıldım yani. O şekilde oldu. Güzel geçti ameliyat. Kanamalar oluyor ciddi anlamda. Ama durdu. 4-5 saat sonra şuralardan sızması durdu. Normalde sızıyordu. Şu altlardan sızıyordu. Bu 3. değişikliğim. 5 saat içerisinde rica ettim. 3 kere değiştirdiler. Pipetle su içiyorum. Meyve suyu içebiliyorum. Başka ne var? Islak mendil çok önemli. Düşünüyorsanız ıslak mendil olsun. Yanınızda su olsun. Hastane yemekleri mükemmel değil tabii ki. Öğle yemeği güzel değildi. Ama aç oluyorsun ama iştahın olmuyor. He? Un çorbası. Un çorbasıydı, aynen un çorbasıydı. Kardeşim burada refakatçi kalıyor. Sağ olsun. Böyle sanatsal bir tabloyla evet, gecemizi burada geçireceğiz beraber. Hijyen gayet güzel, konforlu, ilgileniyorlar. Yani saçma giden bir şeyler yok şu anda. Çok hızlı oldu işlemler. Ameliyat 2 saat sürdü bu arada. Ben internete baktığımda yani 3 saat civarı olduğunu gördüm. 3 saat 5 saat sürenler varmış. Ama benim hani deviyasyon sıkıntım vardı. Burayı düzeltti zaten. Eti aldı. Yani böyle aman bir ameliyat, çok detaylı bir ameliyat olmadı. Sadece şuradaki kıkırdakları düzeltti biraz. Çok hafif bir kemer vardı, oraya aldı. Genel itibariyle doğal olmasını istedim zaten. Çıkınca bakacağız nasıl olduğunu. Talebim bu yöndeydi. Kardeşimin iddiasına göre şimdiden bile düzeldiğini, değiştiğini söylüyor. Küçüldü mü? Birazcık küçüldü hafiften. Güzeldir. Hem güzellik diyelim hem sağlık. Ama sağlık çok daha önemli. Çünkü çocukluğumdan beri gece yatarken nefes alamıyorum. Özellikle kışın. Hani horluyorum. Nefes alamayarak uyanıyorum. Horlama sesimi duyarak uyanıyorum. Bunları yaşadım. O da arkadaşlarım şahittir yani. Özellikle üniversitede okurken. Böyle bir işlem yaptık. Şimdi bir de korona zamanındayız. Hani niye ameliyat oldun diyenler çıkabilir ama herhangi bir sıkıntı yok. Girerken ateşine bakıyor herkesin. Kapıdaki bir görevli. Onun dışında zaten maskeyle giriyorsun içeriye. Her şey steril. Sabahtan beri 2 defa boyu temizlediler. Evet, 2 kere lavaboyu temizlediler. Yerleri sürekli siliyorlar zaten. Yani bu biraz kişisel önlem. Yani yavaş yavaş önlemler hafifletiyor. Yasaklar kalkıyor. Bu biraz bizlik olan bir şey. Dikkat edeceğiz yani. Dip dibe de olmuyorsa insanların suratına da hapşırmıyorsun. Yani oraya buraya dokunup da ağzımıza elimize sürmüyoruz yani. O şekilde. Süreç devam ediyor. Onun dışında bu gece buradayım. Yarın çıkacağım sabahleyin. Rapor yazılabiliyor. Rapor oluyor. Normal şartlarda 20 güne kadar. 10-10 yazıyorlar. Öyle söyleyeyim. Bir günü yatarak tedavi. Geri kalan 9 gün ayakta tedavi olarak yazıyorlar. İlk rapor bu şekilde. Sonra 10. gün geldiğinde de direkt ayakta tedavi olarak yazıyorlar. Yani iş göremezlik raporu olarak işvereninize sunacaksanız bu şekilde oluyor. Ve primler de ona göre hesaplanıyor. Bu önemli bir detay benim için. Çünkü devletten alacağım maaşımı. Ve ne kadar keseceği konusunda da merak ediyordum. Bunu öğrenmem iyi oldu. Burun ameliyatlarında bu şekilde oluyormuş ki zaten mantıklı olan da bu. Neyse. Onun dışında ameliyattan çıktıktan sonra ilk 1,5 saat bir şey yiyip içmedim. Sonrasında su içtim. Meyve suyu içtim. Boğazımın şurasında yutulurken sıkıntı yaşıyorum. Çünkü ameliyat esnasında ağzımıza hani hortum sokuyorlar. Onu vermiş oldu. Oksijen hortumu vermiş oldu. Küçük bir zedelenme her
ameliyatta oluyor zaten. Oluyormuş. İlk defa bayıldım bu arada. Değişik bir deneyim yani. Güzeldi ama evet, sersem gibiydim. Bir şey duydum, bir İngilizce konuşmalar duydum. Ben de İngilizce cevap verdim. Sonra İngilizce konuşmayın diye bir şeyler hatırlıyorum. Sadece bu. Öyle bir arkadan duydum. Ameliyathanede herhalde öyle bir şeyler oldu. Bilinçaltımda kalan bir şey. Her gün İngilizce konuştuğum için işim dolayısıyla. Bilinçaltınızda ne varsa o çıkıyor orada. Haberiniz olsun. O yüzden bilinçaltınızı sağlam tutun. Öyle abuk sabuk şeylerle uğraşmayın. Onun dışında gülemiyorsunuz. Kardeşime beni güldürmemesi için özellikle espri yapmaması için uyardım ama biz tabii şaka makinesi olduğumuz için sürekli şımarıyoruz sürekli. Ben gülemiyorum. Dudakları da botokslu gibi. Kemal Doğulu sanki. Onun makarasını yapıyoruz şimdi. Halbuki öyle bir şey yok. Bandajdan dolayı. Üst dudak böyle biraz mal gibi oluyor. Haberiniz olsun. Gülemiyorum, sus. Sus, gülemiyorum. Evet. Video devam ettirirken hemşir bey geldi. Sağ olsun. Şey istemiştik, buz istemiştik. Çok güzel gözüküyor. Bu çok komikmiş ya. Bu ne hal ya? Kalpli mi bu? Neyli bu ya? Bu ne ya? Bilmiyorum. Acayip bir şekli var. Resimden biliyorum. Şimdi bu 15 dakika yüzünde duracak. Zaten ameliyattan çıktıktan sonra suratımıza, gözlerimizin üstüne bunu koydular. Ondan sonra geri aldılar. Zaten ameliyattan çıkınca bulanık görüyorsunuz. Bayağı bulanık görüyorsunuz yani, sarhoş gibi. Bu buz koyma işini sürekli belli periyotlarla yapmak gerekiyor ki hani ödem ve şişlik az olsun diye. Bu çok önemli. Bunu ihmal etmeyin. Bence çok önemli bu. Yani mutlaka morluk ve hani şişlik olacak. Ödem olacak ama bunu olabildiğince azaltmak için bunu yapmak gerekiyor. Mesela biz talep ettik. Ben bunu biraz araştırmıştım. Buzumuz bitti, yani buz getirebilir misiniz dedik. O şekilde geldi. 15 dakika sonra bunu çıkartacağım. Arkadaşım gelecek bu arada. Nizam'a selam buradan. Sağ olsun. Ziyarete gelecek. Düşüyor ama. Evet. Seni ciddi alamıyorum bu şekilde. Ben de gülemediğim için kusura bakma. Ama ciddi olmak zorundayım. Çok ciddi bir ameliyat diyormuşum. Çok. Hemen yürüdün 2 saat sonra. Hiç kasmaya gerek yok ya. Ben de olacağım haftaya. Sen de olacaksın değil mi? Beraber gittik Şeyma'la. Ama biraz şey yaptı yani, beni deney olarak kullandı. Ben korktum. Sen bir bak, memnun kalırsan ben de yapayım. Bu sen yani. çok morarmazsan ben de yapayım. Abi moraracak, morluk olacak. Çok normal. Bunu kaldırıyorlar lan resmen. Ben bu arada bakmadım videoya hani şey olarak. Nasıl yapılıyor, nereyi kesiyorlar diye bakmadım. Hani içim kalkar diye. Ama şu iyileştikten sonra bakacağım. 1-2 hafta sonra. Ben de olayım öyle bak. Aynen. Sana izletmem ki. Anlatma. Şu an nasıl çektiğini bilmiyorum kamerayı. Umarım iyi çekiyorsun bu Şeyma'cığım. İyi gibi. İyi gibiyse tamam, sana güveniyorum. Bir hafta sonra tamponlar çıkacak. Yani bir sonraki aşama o. Burnun içinde 2 tane silikon tampon var. Hani şu an ağızdan nefes alıyorum. Az evvel içim geçmiş. Horladığımı duydum. Burundan da alıyorum yani bir şeyler. Burun tıkalı şu anda. Yani silikon tampon var silikon ama var, gene de aynen. Hava geçirgenliği var. Hava geçirgenliği var. Bir tıslama nefes yapıyor yani. alabiliyorsun burnunda. Doğru. Kesinlikle öyle. Bir hafta 10 gün içerisinde genel olarak ödemin geçtiğini söyledi Doktor Emin Bey. 2 ay içerisinde de genel olarak yani ödemin çoğu gidiyormuş, %90'ı. Ama 6 ay ve 1 sene arasında da tüm ödemin gittiği gözlemlenmiş. Bu şekilde bana söyledi. Ben araştırmalarımda bazı insanların burnu ödemli kalıyor. Sonra geliyorlar bir daha ödem aldırıyorlar aynı doktordan. Bunlara da şahit oldum. Umarım böyle şeyler olmaz. Ben o yüzden buza çok dikkat ediyorum. Olabildiğince hani buzlu bir şekilde burada tutmaya çalışacağım. Ya bırak gözler kapalı kalsın yani bu şekilde. Ben elimden geleni yapayım da sonrasında uğraşmayalım yani. Önümüz yaz. Evdeyiz. Tam güzel zaman ameliyat olmak için. Bir ay sonra inşallah denize gitmeyi planlıyorum. İzmir'de her yer deniz zaten. Temennim o. O şekilde. Şimdilik kapatalım. Aklıma bir şey gelirse tekrardan ben anlatmaya çalışırım. Hani ilaçları anlatırım bir sonraki aşamada. Şimdilik durduralım. Bir sonraki videoda ben onu birleştireceğim. Şimdilik durduralım ama.
Evet 15-20 dakika kadar buz durdu. Çıkarttım sonra buzu koydum. Daha şimdi de akşam yemeği geldi. Saat 5.30'da geliyor akşam yemekleri. Güzel gözüküyor. Çorba var. Domates çorbası mı şey mi? Ne çorbası? Pirinç çorbası. He? Pirinç. Salçalı pirinç ama güzel lezzetli. Güzel. İyi o zaman. Burada bir kıymalı şey var. Patates yemeği var. Bulgur pilavı var. Ekmek var. Ve çilek var. Olabilecek en iyi hastane yemeği. Aynen öyle. Güzel bir film. Bakalım yiyebilecek miyim? Deneyelim bir bakalım. Ha bir de yoğurt var. Olmazsa olmaz zaten. Yemeği yedikten sonra ilaçlardan bahsedeyim. Hani hangi ilaçlar verildi. Ondan sonra ne zaman kullanıyoruz, ne işe yarıyor. Bundan bahsedeceğim size. Evet burada ziyaretçilerimiz var. Can dostumuz geldi. Aha. Nizamettin de olmak istiyormuş. Ben ziyaret hem iş için geldim. Biraz da eski burnunu alacağım. Evet. Ücreti ne kadar anlaşırız herhalde. Yok onu söylememiz etik değil. Çünkü doktor ismi verdik. Etik olmaz yani. Bir dakika. Öyle söyleyeyim. Ne? Tabii ki doktor ismini söyledik videoda o yüzden ücreti söylemiyoruz. Burnu akıyor. Akıyor mu? Açık mı? Akar abiciğim akar. Açık mı hala video? Açık. Hayır ben doktor. Eski burun Eski burun istiyorum ben. Armut espri yapıyor. Kardeşim ben bu burnumdan şu anda memnunum. Tamam ben yeni burnumu istemiyorum ki. Bu narkozun etkisi geçmemiş. Evet. Yok. Eski burunu almak istiyorum. Olmadan önceki kemikli, armut gibi olan. Hani güldürmeyin beni ya. Sümüğün akay. Evet şu anda kan akıyor. Kapatıyorum. Evet bu sürekli olacak arkadaşlar. Sürekli Hemen olacak. böyle demek. Evet merhaba tekrardan. Biraz dinlendikten sonra kendime geldim. Şimdi size hastanede olmazsa olmazlardan neler var onu göstereceğim. Mesela ıslak mendil olmak zorunda. Sürekli çünkü burnunuz kanıyor. Bir yerleri silmeniz gerekebilir. Zaten kendileri de hastane normal peçete veriyor. Evden mutlaka bir bardak getirin bu şekilde. Bir pipet getirin. Pipetle içiyorsunuz. Normal içemiyorsunuz. Pipet elzem bir şey. Çay işte gördüğünüz gibi yeşil çay kolonyam var. Kolonya getirin. Sprey olursa daha iyi olur. Şimdi ben çok iyi hatırlamıyorum. Kardeşime babama anlattılar nasıl kullanacağımı bu ilaçları. Şimdi teker teker benim aklımda kalanları anlatayım size. Sonrasında kardeşimden de yardım alırım. Şimdi Dolarex var. Bu yanlış hatırlamıyorsam ağrı kesiciydi değil mi? Tok karnı yazıyor zaten. Dolarex veriyorlar. Sabah akşam veriyorlar. Aksef var. Bu da antibiyotik. Sabah akşam. Aynen. Bu da Delodey. Bu da suyun içine karıştırdım içtim. Burnunu açması. Burnunu açıyor. Akşam içmem lazım değil mi bunu? Bunu içtin ya. Yok. İçtin değil O da mi? sabah akşam. Aynen. İçmem lazım. Çünkü burun ciddi anlamda şey oldu. Tıkandı şu anda. Geçti. Sesi de Gece değişmiştir. açmadan içersin. Tamam. Ah, Bu da burnu açma. bu da 4 saatte bir yapıyorduk değil mi bunu sprey? Yoksa bu muydu? Hayır bu ameliyat bir hafta geçtikten sonra. Heh, tamam. Bir hafta Bunu hiç geçtikten sonra. kullanmadım. Bunu hiç kullanmadım. Bunu yana Bunu koyalım. kullandım. Evet O da bunu burun açmak için. burun açmak için 2 fıs sıkıyorum. İsmi ne bunun? Allah. İlyadin. İlyadin diye. Evet. Bunu koyalım bakalım. Böyle bir şey. Aynen. Tamam. Sağlam. Birazdan Bir bunu şey. sıkacağım. Çünkü burnum bayağı tıkandı. Göstereyim kendime. Şu tampon 5 kez değiştirdim. Kanıyor. Sürekli düzelttim ve kanıyor Kötü gördüğünüz gibi. gözüküyor. Sansür koy. Olsun bir şey olmaz. Sonrasında Bu da yaraya süreceksin. Yarın. bu da yarın. Bunu da kapağını kapatır mısın? Şeyini. Krem bu. Krem bu da. Dikiş yerine süreceğim. Şöyle koydum. Bunu hiç kullanmadık. Bu ikisi yarın. Şimdi bu da tamponlar çıktıktan sonra Ya şu sprey de tampon çıktıktan sonra dedi. tabii şuna. tabii bunlar aynen. Bir hafta sonra. Bak bunun içinde benim aslında hiç sevmediğim bu burun tıkanıklığım vardı ya. Babama sürekli tavsiye etti. Burnuna bunu sık. Tuzlu su yap. Okyanus suyu alalım. Yap dediği. Benim nefret ettiğim bir uygulama. Ya çok bir işe yaramıyor ama bu aslında amacı şu. Ameliyat oldum zaten. Düzelecektir burnu. Bu burnun içindeki o kanları işte tıkanıklığı dezenfekte etmesi için kullanacağım bir şey bir süre.
Nazal yıkama diyor zaten, yani burun içi yıkama. Ya bu aslında burnu geçici süre açıyor ama ben ameliyatta bu sorunu çözdüğüm için genel temizlik için kullanılan bir şey. Bunlar geçici çözümler. Yıllardır babamda da var bu sıkıntı. Ameliyat oldu ama 10-15 sene önce oldu. Tekrarladı kıkırdak. O yüzden doğru bir yerde olmanız lazım. İyi bir hastanede olmanız lazım. Emin Bey zaten Instagram'dan takip ediyordum. Yani yaptığı işler ortada. O yüzden hoşuma gitti ve bu şekilde bir hizmet aldım. Umarım iyi olacaktır, iyi olmuştur. Bekleyelim, görelim. Ben de bu süreci sizinle paylaşmak istedim. O yüzden bu videoları çekiyorum. Şimdilik kapatıyorum videoyu. Aklıma bir şey gelirse tekrardan söylerim. Şimdi ilaçları tanıttıktan sonra aklıma bir şey geldi. Çıkarttım çok kanadığı için şu bandajımı. Hemşireyi çağırdım. Bu 6. ya da 5. değiştirme oldu. Çok kanadı burnum. İlk gün çok kanarmış, sorun yok. Onu sordum. Bir de spreyi sıktım. Burundaki kanlar kuruyor ya. O spreyi, o gösterdiğim ilaç kanları atıyor. Ve her saat başı bu buzu koyuyorlar. 15 dakika kalıyor. Çıkartıyorum. Şimdi saat 7.30. 7.30'da taktı. Akşam 7.30. 15 dakika duracak. 7.45'te çıkartacağım. Ondan sonra onlar 8.30'da yeni buz getirecekler. Böyle belli bir süre devam edecek. Yatana kadar. Gündüzleri bu şekilde yapıyoruz. Bunu mutlaka ihmal etmeyin. Hani buzunuzu mutlaka koyun. Hatırlatın. Çünkü aksi halde ödemler ve şişlikler, morluklar daha çok oluyormuş. Bunu da söylemek istedim. Sadece bugün, yarın yok. Bu yarın yok. Bir de ameliyata girmeden önce sigara içiyorsanız içmeyin. Ben ameliyattan çıktıktan sonra deli gibi öksürdüm 2 saat. Narkozun etkisi de var. Bir de sigara etki ediyormuş, yani sigara içenlerde bu şekilde etki ediyormuş. Bu da aklıma geldi, onu da söyleyeyim dedim yani. Şimdilik görüşürüz tekrardan. Evet, bugün son gündeyiz. Artık bandajım çıktı. Yani burun bandajım, altındaki bandaj çıktı. Doktor geldi, taburcu olabilirsin dedi. Şimdi bunu kullanacağım. Bunun içi gerçekten hani kanla doldu. Çekemiyorum görüntüyü. Rahatsız olursunuz diye. Ama kendimi iyi hissediyorum. Hapşurabiliyorum. Tabi ağzımızı kapatmıyoruz hapşururken. Şimdi bunun içine su dolduracağım. Bir tane bu daha koyacağım ve bunun içini bu da temizleyeceğim. Çok bastırmadan. Bu şekilde. Bunu yapmak çok önemli. Muhtemelen bir yarım saatte de çıkarız hastaneden. Saat şu an 8.30 gibi. Evet, burnumu biraz daha temizledim. Yine akıyor biraz hafiften ama bu şekilde. Yüzde tabii bir şişlikler olacak. Ama yine iyiyim. Gece boyunca hemşire sürekli geldi. Sürekli buzu yediledi. Yardımcı oldu bayağı. Şimdi toparlanıp çıkıyorum. Aşağıdan raporumu alacağım. Aylık gelecek, sonra eve geçeceğiz. Bu arada sürekli hapşurdum. Ağzımı kapatmadan. Hiç sıkıntı değil. Hapşurabilirsiniz. Yani dikişler sıkıntı olmuyor. Şu bölgede. Çok da yakınlaştırmıyorum hani ciliz kalkmasın diye, ama normal, iyiyim şu anda. Bakalım bir sonraki süreçte sizinle beraber olacağım. Paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik görüşürüz.